Bir ordu düşünün. Kurulduğunda yalnızca padişahın emrini dinleyen, savaş meydanında geri çekilmesi neredeyse düşünülemeyen askerlerden oluşsun. Yüzyıllar boyunca Osmanlılı padişahlarını korusun. İstanbul'un fethinden Mohaç Meydan Muharebesi'ne kadar imparatorluğun en önemli savaşlarında yer alsın. Düşman orduları onların karşısına çıkmaktan korksun. Fakat zamanla güçleri o kadar artsın ki, yalnızca düşmanlarını değil, kendi padişahlarını bile tehdit etmeye başlasınlar. İstedikleri devlet adamını görevden aldırsın, istemedikleri padişahı tahttan indirsinler. Hatta bir Osmanlı padişahını öldürecek kadar ileri gitsinler. Devletin aldığı yenilik kararlarına karşı ayaklansınlar. Ve sonunda onları kuran devlet tarafından kendi kışlalarında top ateşine tutularak ortadan kaldırılsınlar. Bu askerlerin adı Yeniçerilerdi. Peki Yeniçeriler gerçekte kimdi? Osmanlı Devleti neden savaş esirlerinden ve Hristiyan ailelerden alınan çocuklardan oluşan özel bir ordu kurdu? Bu çocuklar nasıl padişahın en güvendiği askerlerine dönüştü? Yeniçeriler nasıl dönemlerinin en güçlü piyade birliklerinden biri haline geldi? Ve Osmanlı'nın yükselişinde büyük rol oynayan bu askerler, nasıl devletin önündeki en büyük engellerden birine dönüştü? Bugün Osmanlı tarihinin en güçlü, en tartışmalı ve en korkulan askeri teşkilatlarından biri olan Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşundan kanlı sonuna kadar uzanan hikayesini anlatacağız. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş dönemindeki ordusu, büyük ölçüde aşiret kuvvetlerinden, gazilerden, akıncılardan ve sefer zamanında toplanan gönüllülerden oluşuyordu. Bu askerler, hızlı akınlar ve küçük çaplı savaşlar için oldukça etkiliydi. Ancak Osmanlı toprakları genişledikçe savaşların şekli de değişmeye başladı. Artık yalnızca sınır bölgelerine kısa süreli akınlar düzenlenmiyordu. Büyük kaleler kuşatılıyor, Balkanların iç bölgelerine uzun seferler yapılıyor ve düzenli ordularla mücadele ediliyordu. Sefer başladığında toplanan, sefer sona erdiğinde ise dağılan askerlerden oluşan bir ordu, büyüyen Osmanlı devleti için artık yeterli değildi. Üstelik aşiret kuvvetlerinin bağlılığı çoğu zaman doğrudan hükümdara değil, kendi beylerine ve komutanlarına yönelikti. Osmanlı hükümdarlarının ise her an göreve hazır, sürekli eğitim yapan ve doğrudan padişaha bağlı olan düzenli bir askeri kuvvete ihtiyacı vardı. Bu askerler maaş almalı, belirli kurallara göre eğitilmeli ve padişahın merkez ordusunu oluşturmalıydı. İşte bu ihtiyacın sonucunda Sultan 1. Murat döneminde Acemi Ocağı ile Yeniçeri Ocağı'nın temelleri atıldı. Ocağın kuruluşunda dönemin en önemli devlet adamlarından biri olan Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa ile Molla Rüstem'in büyük rol oynadığı kabul edilmektedir. Yeniçeri Ocağı'nın kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Ancak teşkilatlanmanın 1360'lı yıllarda gerçekleştiği düşünülmektedir. Yeniçeri kelimesi de zaten yeni asker veya yeni ordu anlamına geliyordu. Fakat kurulacak bu yeni ordunun askerleri nereden bulunacaktı? Yeniçeri Ocağı'nın ilk askerleri, çoğu kişinin düşündüğü gibi doğrudan devşirme sistemiyle toplanmadı. İlk dönemlerde pençik adı verilen bir sistem uygulandı. Pençik kelimesi 5'te 1 anlamına geliyordu. Savaşlarda ele geçirilen esirlerin 5'te 1'i devletin payı olarak ayrılıyordu. Bu esirler arasından genç, sağlıklı ve askerlik yapmaya uygun olanlar seçiliyordu. Seçilen gençler doğrudan Yeniçeri yapılmıyordu. Önce belirli bir eğitim ve hazırlık sürecinden geçiriliyorlardı. Türkçe öğreniyor, İslam dinini tanıyor, Osmanlı devlet düzenine uyum sağlıyor ve askeri hayata hazırlanıyorlardı. Ancak Osmanlı fetihlerinin yavaşladığı dönemlerde, savaşlarda ele geçirilen esirlerin sayısı da azalmaya başladı. Sürekli büyüyen ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için daha düzenli bir insan kaynağı gerekiyordu. Bunun üzerine
özellikle Balkanlardaki Hristiyan Osmanlı tebaasından çocukların ve gençlerin toplandığı devşirme sistemi kullanılmaya başlandı. Devşirme görevlileri belirli dönemlerde köyleri dolaşıyor, uygun gördükleri çocukları kayıt altına alıyordu. Genellikle sağlıklı, güçlü ve öğrenmeye yatkın çocukların seçilmesine dikkat ediliyordu. Ailenin tek erkek çocuğunun alınmaması, evli kişilerin devşirilmemesi ve belirli fiziksel şartların aranması gibi çeşitli kurallar bulunuyordu. Fakat bu kuralların her dönemde ve her bölgede aynı şekilde uygulandığını söylemek mümkün değildir. Devşirilen çocukların tamamı Yeniçeri olmuyordu. Zeki, yetenekli ve dikkat çeken bazı çocuklar saray için ayrılıyordu. Bu çocuklar saray okullarında yetiştiriliyor, gelecekte devlet adamı, yönetici, komutan veya saray görevlisi olabiliyordu. Diğer çocuklar ise askeri hizmete hazırlanıyordu. Bir süre Türk ailelerinin yanında kalan çocuklar Türkçe öğreniyor, Anadolu'daki günlük hayatı tanıyor ve Osmanlı toplumuna uyum sağlamaya çalışıyordu. Daha sonra Acemi Ocağı'na alınarak disiplinli bir eğitimden geçiriliyorlardı. Osmanlı devleti böylece ailesine, aşiretine veya güçlü bir beye değil, doğrudan padişaha ve devlete bağlı bir askeri sınıf meydana getirmeyi amaçladı. Devşirme sistemi günümüzün değerleriyle değerlendirildiğinde oldukça sert ve tartışmalı bir uygulamaydı. Çocuklar ailelerinden alınıyor, doğdukları çevreden uzaklaştırılıyor ve tamamen farklı bir hayatın içerisine sokuluyordu. Bu nedenle sistemi yalnızca bir eğitim ve yükselme fırsatı olarak göstermek doğru değildir. Ancak dönemin Osmanlı yönetimi açısından bu sistem, merkezi otoriteyi güçlendiren ve hükümdara bağlı askerler yetiştiren önemli araçlardan biriydi. Yeniçeri olmak, yalnızca kılıç veya tüfek kullanmayı öğrenmek anlamına gelmiyordu. Acemi olanları yıllar süren disiplinli bir eğitimden geçiyordu. Çeşitli devlet hizmetlerinde çalışıyor, fiziksel olarak güçleniyor, askeri düzene alışıyor ve emir komuta zincirini öğreniyorlardı. Eğitimlerini tamamlayan acemi olanlarının Yeniçeri Ocağı'na alınmasına kapıya çıkma adı veriliyordu. Bu aşamadan sonra artık padişahın merkez ordusunun bir üyesi haline geliyorlardı. Yeniçeriler maaş alan profesyonel askerlerdi. Belirli dönemlerde kendilerine ulufe adı verilen maaş ödeniyordu. Ulufeler genellikle 3 ayda bir dağıtılıyordu. Yeni bir padişah tahta çıktığında ise askerlere cülüs bahşişi verilmesi zamanla önemli bir gelenek haline geldi. Ancak bu gelenek ilerleyen dönemlerde devlet hazinesi üzerinde ciddi bir yük oluşturacaktı. Hatta bazı Yeniçeri ayaklanmalarının arkasında maaş ve bahşiş talepleri bulunacaktı. İlk dönemlerde Yeniçerilerin evlenmeleri, ticaretle uğraşmaları ve askerlik dışındaki işlere yönelmeleri sınırlandırılmıştı. Çünkü onların bütün hayatlarını askeri hizmete adamaları isteniyordu. Kışlalarda yaşıyor, sürekli eğitim yapıyor ve sefer emri geldiğinde hızlı harekete geçiyorlardı. Yeniçeri Ocağı, orta adı verilen birliklerden oluşuyordu. Her ortanın kendi komutanı, sembolleri ve kazanı bulunuyordu. Yeniçeri kazanı yalnızca yemek pişirmek için kullanılan sıradan bir eşya değildi. Kazan, ocağın birlik ve otorite sembollerinden biriydi. Bir ortanın kazanını kaybetmesi büyük bir utanç kabul ediliyordu. Yeniçeriler ayaklanma başlattıklarında ise kazanlarını meydana çıkarıyor veya deviriyorlardı. Kazan kaldırmak, zaman içerisinde yönetime karşı isyan etmenin en önemli işaretlerinden biri haline geldi. Yeniçerilerin kıyafetleri ve başlıkları da onları diğer askerlerden ayırıyordu. Başlarına börk adı verilen uzun ve gösterişli başlıklar takıyorlardı. Bu başlıkların arka kısmından aşağıya doğru uzanan bölüm, Yeniçerilerin en dikkat çekici sembollerinden biri haline gelmişti. Yeniçeriler, Osmanlı ordusunun seçkin piyade birlikleriydi. Savaş meydanında, genellikle ordunun merkezinde,
ve padişahın yakınında bulunuyorlardı. Hem padişahı koruyor hem de savaşın en kritik anlarında devreye giriyorlardı. Düşman ordusu, Osmanlı merkezine ulaşmak istiyorsa önce Yeniçeri hatlarını aşmak zorundaydı. İlk dönemlerde ok, yay, kılıç, balta ve mızrak kullanan Yeniçeriler, ateşli silahların yaygınlaşmasıyla birlikte tüfek kullanmaya başladı. Ateşli silahlara uyum sağlamaları, Osmanlı ordusunun savaş meydanındaki gücünü önemli ölçüde artırdı. Özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda Yeniçeriler, düzenli tüfek kullanan etkili piyade birliklerinden biri haline geldi. Savaş sırasında saflarını korumaları, toplarla ve diğer askeri birliklerle uyum içerisinde hareket etmeleri büyük önem taşıyordu. Yeniçeriler, İstanbul'un fethi başta olmak üzere Osmanlı tarihinin birçok önemli seferinde görev yaptı. Balkanlarda, Orta Avrupa'da, Anadolu'da ve Osmanlı'nın Doğu seferlerinde savaştılar. Ancak Osmanlı'nın elde ettiği bütün askeri başarıları yalnızca Yeniçerilere bağlamak doğru değildir. Sipahiler, akıncılar, topçular, lağımcılar, deniz kuvvetleri ve eyalet askerleri de Osmanlı ordusunun vazgeçilmez parçalarıydı. Yeniçerileri diğer askerlerden ayıran en önemli özellik, sürekli görev yapan ve doğrudan padişahın emrinde bulunan merkezi bir piyade kuvveti olmalarıydı. Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşilikle de güçlü bir bağı vardı. Hacı Bektaş Veli'nin Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu sırasında askerleri kutsadığı yönünde çeşitli hikayeler anlatılmıştır. Ancak Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı dönem ile Yeniçeri Ocağı'nın kuruluş tarihi arasında önemli bir zaman farkı bulunmaktadır. Bu nedenle onun ocağın kuruluşuna doğrudan katıldığı yönündeki anlatılar, tarihi bir gerçeklikten çok sonradan oluşan bir gelenek olarak değerlendirilir. Buna rağmen Bektaşi kültürü zaman içerisinde Yeniçeri kimliğinin önemli parçalarından biri haline geldi. Yeniçeriler, Hacı Bektaş Veli'yi ocağın manevi önderlerinden biri olarak kabul etti. Fakat Yeniçeri Ocağı'nın gücü yalnızca savaş meydanında kalmadı. Zaman içerisinde Yeniçeriler İstanbul'un sosyal, ekonomik ve siyasi hayatında da etkili olmaya başladı. Ocağın ilk dönemlerinde dışarıdan asker alınması oldukça sınırlıydı. Yeniçeri olabilmek için belirli eğitimlerden geçmek ve ocağın kurallarına uymak gerekiyordu. Fakat özellikle 16. yüzyılın sonlarından itibaren bu kurallar giderek esnetildi. Yeniçerilerin çocukları, esnaflar, tüccarlar ve güçlü bağlantılara sahip kişiler de ocağa alınmaya başladı. Askerlik yapmadığı halde Yeniçeri maaşı alan veya Yeniçerilik ayrıcalıklarından yararlanan insanların sayısı arttı. Yeniçeriler zamanla evlenmeye, dükkan açmaya ve ticaretle uğraşmaya başladılar. Bir kısmı İstanbul'daki esnaf teşkilatlarının içerisine girdi. Kahvehaneler, dükkanlar ve pazarlar, Yeniçerilerin hem ekonomik hem de siyasi olarak örgütlendiği alanlara dönüştü. Bu değişim, Yeniçerilerin bir anda savaşma yeteneğini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyordu. Osmanlı ordusunda uzun süre önemli görevler üstlenmeye devam ettiler. Ancak ocak artık yalnızca askeri bir kurum değildi. İstanbul'un esnafıyla, halkıyla ve siyasi gruplarıyla güçlü bağlar kuran büyük bir çıkar çevresine dönüşüyordu. Yeniçerilerin sayısı arttıkça devlet üzerindeki etkileri de büyüdü. Kayıtlarda Yeniçeri olarak görünen herkesin gerçekten askerlik yaptığı bile şüpheli hale geldi. Devlet, savaş meydanına çıkmayan insanlara maaş ödemeye başladı. Disiplin zayıflarken, ocağın devlet hazinesi üzerindeki yükü giderek arttı. Fakat Yeniçerilerin dönüşümünü yalnızca ahlaki bir bozulma hikayesi olarak anlatmakta eksik olur. Osmanlı Devleti'nin ekonomik sorunları, uzun süren savaşlar, paranın değer kaybetmesi ve yönetimde yaşanan güç mücadeleleri de bu değişimin önemli nedenleri arasındaydı. Yeniçeriler yalnızca düzeni bozan bir grup değildi. Aynı zamanda devletin yaşadığı büyük dönüşümün bir parçasıydılar.
Fakat ellerindeki askeri ve siyasi güç onları giderek daha tehlikeli bir aktör haline getiriyordu. Padişahlar veya devlet adamları yeni bir askeri düzen kurmak istediğinde, Yeniçeriler bu girişimleri kendi konumlarına karşı bir tehdit olarak görüyordu. Maaşlarının artırılmasını istiyor, devlet adamlarının görevden alınmasını talep ediyor ve talepleri kabul edilmediğinde ayaklanabiliyorlardı. Bazı isyanlar sonucunda sadrazamlar görevden alındı. Bazı devlet adamları öldürüldü, hatta padişahlar tahttan indirildi. Bir zamanlar padişahın gücünü artırmak amacıyla kurulan ordu, artık padişahların kararlarını sınırlandırabilecek bir güce ulaşmıştı. Yeniçerilerin karıştığı en sarsıcı olaylardan biri, Genç Osman olarak bilinen II. Osman'ın öldürülmesiydi. Genç Osman, 1621 yılında gerçekleşen Hotin Seferi sırasında ordudaki disiplinsizliği yakından görmüştü. Özellikle Yeniçeri Ocağı'nın mevcut durumundan rahatsız olduğu düşünülüyordu. Genç padişahın Yeniçerilerin yerine Anadolu ve diğer bölgelerden toplayacağı askerlerle yeni bir ordu kurmak istediği iddialar yayıldı. Ayrıca hacca gitme planının da bu yeni orduyu hazırlamak için bir bahane olduğu öne sürüldü. Bu söylentiler Yeniçerilerin tepkisini çekti. 1622 yılında ayaklanan Yeniçeriler, Genç Osman'ı tahttan indirdi. Padişah önce aşağılandı, ardından Yedikule zindanlarına götürüldü. Burada öldürüldüğünde henüz çok gençti. Bir Osmanlı padişahının kendi askerleri tarafından öldürülmesi, devlet tarihinin en sarsıcı olaylarından biri oldu. Bu olay yalnızca Genç Osman'ın hayatına son vermedi. Aynı zamanda Osmanlı padişahlarının dokunulmazlığı düşüncesine de ağır bir darbe vurdu. Yeniçeriler artık yalnızca hükümdarın askerleri değildi. Gerekli gördüklerinde hükümdarı değiştirebileceklerini düşünen siyasi bir güç haline gelmişlerdi. 18. ve 19. yüzyıllara gelindiğinde Avrupa orduları hızla değişiyordu. Yeni eğitim yöntemleri uygulanıyor, askeri disiplin yeniden düzenleniyor ve silah teknolojileri geliştiriliyordu. Ordular artık yalnızca cesaretle değil, eğitim, lojistik, ateş gücü ve koordinasyonla savaş kazanıyordu. Osmanlı padişahları da orduda yenilik yapmak istiyordu. Fakat yapılan birçok reform, girişimi Yeniçerilerin tepkisiyle karşılaştı. Çünkü yeni bir ordunun kurulması, Yeniçerilerin maaşlarını, ayrıcalıklarını ve devlet içerisindeki güçlerini kaybetmeleri anlamına gelebilirdi. 3. Selim'in kurduğu Nizam-ı Cedid ordusu, bu yenilik girişimlerinin en önemli örneklerinden biriydi. Nizam-ı Cedid askerleri Avrupa tarzında eğitim alıyor, düzenli talimler yapıyor ve modern silahlar kullanıyordu. Fakat Yeniçeriler ve yeniliklere karşı olan bazı çevreler, Nizam-ı Cedid ordusunu kendi varlıklarına karşı büyük bir tehdit olarak gördü. 1807 yılında çıkan Kabakçı Mustafa isyanı sonucunda 3. Selim tahttan indirildi. Nizam-ı Cedid ordusu dağıtıldı. Osmanlı Devleti'nin orduyu yenileme girişimi bir kez daha başarısız olmuştu. Fakat tahta çıkan 2. Mahmud, kendisinden önceki padişahların yaptığı hataları tekrarlamak istemiyordu. Yeniçeri Ocağı'nı bir anda karşısına almak yerine uzun vadeli ve dikkatli bir plan izledi. Önce merkezi otoritesini güçlendirdi. Yeniçerilere karşı halkın, ulemanın ve devlet görevlilerinin desteğini kazanmaya çalıştı. 1826 yılına gelindiğinde yeni ve düzenli bir askeri eğitim sistemine geçileceği açıklandı. Yeniçeriler bu kararı kendi ocaklarının ortadan kaldırılması için atılan bir adım olarak gördü. Kazanlarını meydana çıkararak bir kez daha ayaklandılar. Ancak bu kez devlet hazırlıklıydı. 2. Mahmud, isyancılara karşı kutsal sancağın çıkarılmasını emretti. Halk, ulema ve padişaha bağlı birlikler Yeniçerilere karşı harekete geçti. Yeniçeri kışlaları kuşatıldı.
Topçu birlikleri ateş açtı. Kışlalar vuruldu ve direnen Yeniçeriler etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda çok sayıda Yeniçeri hayatını kaybetti. Hayatta kalanların bir kısmı idam edildi, bir kısmı tutuklandı veya sürgüne gönderildi. Ardından yüzlerce yıllık Yeniçeri Ocağı resmen kaldırıldı. 1826 yılının Haziran ayında gerçekleşen bu olay, Osmanlı tarihine Vakay Hayriye, yani hayırlı olay adıyla geçti. Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye adı verilen yeni ve düzenli bir askeri teşkilat kuruldu. Yeniçerilikle yakın ilişkisi bulunan Bektaşi tekkelerinin önemli bir kısmı da kapatıldı veya başka tarikatlara devredildi. Böylece yaklaşık 4,5 asır boyunca Osmanlı tarihinin merkezinde yer alan Yeniçeriler, kanlı bir mücadele sonucunda tarih sahnesinden silindi. Yeniçerilerin hikayesi yalnızca bir askeri teşkilatın kuruluşunu ve yıkılışını anlatmaz. Bu hikaye aynı zamanda gücün zaman içerisinde bir kurumu nasıl değiştirebileceğini de gösterir. Yeniçeriler ilk kurulduğunda Osmanlı Devleti'nin merkezi gücünü temsil ediyordu. Disiplinleri, eğitimleri ve savaş yetenekleriyle Osmanlı'nın büyümesine önemli katkılar sağladılar. Yüzyıllar boyunca padişahların en güvendiği askerler oldular. Ancak devlet değiştikçe, savaş yöntemleri geliştikçe ve toplum dönüştükçe Yeniçeri Ocağı aynı hızla değişemedi. Bir zamanlar devletin geleceğini koruyan askerler, zamanla kendi ayrıcalıklarını devletin geleceğinden daha önemli gören bir güç odağına dönüştü. Fakat onların sonunu yalnızca disiplinsizlikle açıklamak da yeterli değildir. Yeniçerilerin yükselişi ve çöküşü, Osmanlı Devleti'nde yaşanan ekonomik krizlerin, siyasi mücadelelerin ve değişen savaş düzeninin de bir sonucuydu. Onları kuran Osmanlı Devleti, sonunda kendi geleceğini koruyabilmek için Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırmak zorunda kaldı. Bir zamanlar Osmanlı'nın düşmanlarına korku salan Yeniçeriler, son savaşlarını düşman ordularına karşı değil, hizmet ettikleri devlete karşı verdiler. Ve bu savaşı kaybettiler. Peki sizce Yeniçeri Ocağı gerçekten tamamen bozulmuş ve ortadan kaldırılması gereken bir teşkilat mıydı? Yoksa Osmanlı Devleti, bu güçlü askeri kurumu yok etmek yerine yeniden düzenleyebilir miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Osmanlı tarihinin bilinmeyen kişilerini, ordularını ve olaylarını anlatmaya devam edeceğimiz yeni videolar için Tarih ve Kişiler kanalına abone olmayı unutmayın.